Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Şu an oturduğunuz yerden kalkıp zihninizde benimle birlikte bir yolculuğa çıkmanızı istiyorum. Ama bu yolculuk güzel plajlara veya kalabalık şehirlere değil, sizi Pasifik Okyanusu'nun tam kalbine, medeniyetin bittiği yere götürüyorum. Hayal edin, geminizin motorları sustu, telsizinizden sadece cızırtılar geliyor. Etrafınızda ufuk çizgisinin ötesine kadar uzanan devasa, gri ve hırçın dalgalardan başka hiçbir şey yok. İşte o an tüylerinizi diken diken edecek bir gerçekle yüzleşiyorsunuz. Eğer o anda başınızı yukarı kaldırıp gökyüzüne bakarsanız, size yardım edebilecek, sesinizi duyabilecek en yakın insanlar, binlerce kilometre ötedeki bir kara parçasında değil, tam tepenizde atmosferin dışında süzülen uluslararası uzay istasyonundaki astronotlardır. Evet, yanlış duymadınız. Dünyadaki diğer tüm insanlara o kadar uzaksınız ki, uzaydaki insanlar size Şili'deki veya Yeni Zelanda'daki insanlardan çok daha yakın. Burası Point Nemo, yani okyanusal erişilemezlik kutbu. Dünyanın en yalnız, en sessiz ve belki de en ürkütücü noktasına hoş geldiniz. Bu videoda sadece bir coğrafi konumu değil, gezegenimizin en büyük mezarlığını, Lovecraft'ın canavarlarını sakladığı iddia edilen derinlikleri ve insanlığın uzay çöplerini neden buraya attığını konuşacağız. Hazırsanız can yeleklerinizi giyin ve kanalımıza abone butonuna basarak bu ıssız yolculukta bize yoldaşlık edin. Çünkü birazdan hiçliğin ortasına dalıyoruz. Peki, Point Nemo ne demek? Latince'de Nemo, hiç kimse anlamına gelir. Bu isim hem Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah romanındaki o meşhur Kaptan Nemo'ya bir saygı duruşudur. Hem de bu bölgenin ıssızlığını en iyi anlatan kelimedir. Çünkü burada gerçekten de hiç kimse yok. Burası antik denizcilerin keşfettiği bir yer değil. Hatta 1992 yılına kadar tam yerini bile bilmiyorduk. Hırvat mühendis Hrvoje Lukatela, bilgisayar programları kullanarak dünyanın şeklini modelledi ve karaya en uzak olan o matematiksel noktayı hesapladı. Koordinatları 48 derece, 52 dakika güney enlemi ve 123 derece, 23 dakika batı boylamı. Bu noktaya ulaştığınızda en yakın kara parçaları olan kuzeydeki Duce Adası, kuzeydoğudaki Motu Nui ve güneydeki Maher Adası'na olan uzaklığınız her yöne tam 2688 kilometredir. Bu mesafeyi zihninizde canlandırmanız için şöyle söyleyeyim. İstanbul ile Londra arasındaki kuş uçuşu mesafeden bile daha uzaktasınız. Ve bu devasa dairenin içinde tek bir kayalık, tek bir ada, tutunacak tek bir dal bile yok. Sadece su, sonsuz, derin ve karanlık su. Bu kadar izole bir yerin bakir bir doğa cenneti olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Point Nemo, okyanusun bir cenneti değil, adeta bir çölüdür. Bilim insanları burayı Güney Pasifik girdabının merkezi olarak tanımlar. Devasa okyanus akıntıları bu bölgeyi dış dünyadan öylesine izole eder ki, besin taşıyan sular buraya ulaşamaz. Karadan esen rüzgarların getirdiği tozlar ve mineraller bile buraya varamaz. Besin yoksa plankton da yoktur. Plankton yoksa balık da yoktur. Balık yoksa köpek balıkları veya balinalar da yoktur. Point Nemo'nun suları biyolojik yaşam açısından dünyanın en fakir bölgelerinden biridir. Sular o kadar berraktır ki güneşin ultraviyole ışınları derinlere kadar iner ve yaşamı daha da zorlaştırır. Ancak tamamen ölü bir yerde değildir. 2016 yılında yapılan bir keşif gezisinde bilim insanları burada Aegean 169 adını verdikleri ekstrem koşullara dayanabilen mikroskobik bakteriler buldular. Yani yaşam bu biyolojik çölde bile gözle görülemeyecek kadar küçük de olsa bir yolunu bulmuştur. Şimdi bakışlarımızı okyanusun dibinden gökyüzüne çevirelim. Point Nemo'nun insanlık için çok daha karanlık ve stratejik bir önemi var. Burası Dünya Uzay Ajansları'nın resmi uzay aracı mezarlığı. Neden mi? Çünkü yörüngedeki devasa bir uyduyu veya istasyonu dünyaya düşürmek zorundaysanız, kimsenin kafasına düşmemesini istersiniz. Etrafında 2000 kilometreden fazla insan yaşamı olmayan Point Nemo, bu iş için gezegendeki en güvenli, belki de tek yerdir. Şu an okyanusun 4 kilometre altındaki karanlık tabanda titanyum ve alüminyum yığınlarından oluşan garip bir müze yatıyor. 1971 yılından bu yana 260'tan fazla uzay aracı buraya gömüldü.
Bunların en meşhuru Rusların efsanevi Mir uzay istasyonudur. 2001 yılında 140 tonluk bu devasa yapı atmosfere girdiğinde Fiji semalarında parçalanırken görülen alev topları sanki bir bilim kurgu filmi sahnesi gibiydi. Yanmayan parçaları şimdi Point Nemo'nun sessiz karanlığında yatıyor. Ancak asıl büyük olay henüz gerçekleşmedi. Yakın bir gelecekte, muhtemelen 2031 yılının Ocak ayında insanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası olan Uluslararası Uzay İstasyonu da buraya gömülecek. 450 tonluk bir futbol sahası büyüklüğündeki bu devasa yapı görevini tamamladığında kontrollü bir şekilde buraya düşürülecek. NASA bu devasa cenaze işlemi için SpaceX ile özel bir anlaşma yaptı bile. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca insanlığa ev sahipliği yapan o muazzam teknoloji Pasifik'in en ıssız sularına, balıkların bile uğramadığı o karanlığa gömülecek. Point Nemo'nun ürkütücü yanı sadece uzay çöpleri değil. Edebiyat dünyasının en büyük tesadüflerinden biri de tam burada gizli. Korku edebiyatının babası H.P. Lovecraft, 1928 yılında yazdığı Cthulhu'nun Çağrısı hikayesinde uykudaki canavar tanrının hapsedildiği batık şehir R'lyeh'in koordinatlarını vermiştir. İnanılmaz olan şudur ki Lovecraft'ın tamamen hayal gücüyle Point Nemo keşfedilmeden 64 yıl önce verdiği bu koordinatlar gerçek Point Nemo'ya şaşırtıcı derecede yakındır. Bu tesadüf komplo teorisyenlerini yıllarca heyecanlandırdı. Acaba Lovecraft bir şeyler biliyor muydu? Bu korkuyu besleyen bir olay da 1997 yılında yaşandı. Okyanusun derinliklerini dinleyen mikrofonlar daha önce hiç duyulmamış, ultra düşük frekanslı ama çok güçlü bir ses kaydetti. Bu sese The Bloop adı verildi. Ses o kadar güçlüydü ki 5000 kilometre öteden bile duyulabiliyordu. Birçok kişi bunun Lovecraft'ın canavarı Cthulhu'ya veya bilinmeyen dev bir deniz yaratığına ait olduğunu düşündü. Yıllar süren araştırmalar sonunda bilim insanları bu sesin Antarktika'dan kopan devasa buz dağlarının kırılırken çıkardığı buz depremleri olduğunu kanıtladı. Yani bir canavar değildi ama gezegenimizin buzullarının çığlığıydı. Yine de Point Nemo'nun o derin sessizliğinde buzların kırılma sesini bir canavarın kükremesi sanmak işten bile değil. Peki buraya hiç insan uğramıyor mu? Çok nadir de olsa. Evet, dünyanın en zorlu yelken yarışı olan The Ocean Race'e katılan cesur denizciler rotaları gereği Point Nemo'dan geçerler. Bu denizcilerin anlattıkları oradaki psikolojiyi anlamamız için çok önemli. Boris Herman gibi kaptanlar Point Nemo'dan geçerken hissettikleri o mutlak izolasyonu tarihi bir an olarak tanımlıyorlar. Düşünün, en ufak bir hatanızda en yakın yardımın günler hatta haftalarca uzakta olduğu bir yerdesiniz. Hatta 2024 yılının Mart ayında İngiliz kaşif Chris Brown ve oğlu Mika sırf bu noktaya ulaşmak için özel bir sefer düzenlediler ve tarihte Point Nemo'nun tam koordinatlarında denize giren ilk insanlar oldular. Okyanusun ortasında altlarında 4 kilometre derinlik varken en yakın kara parçasının 2700 kilometre uzakta olduğunu bilerek suya girmek. Bu, cesaretin mi yoksa deliliğin mi sınırı kararı size bırakıyorum. Bu arada Point Nemo'ya en yakın kara parçalarından biri olan Motu Nui'den de bahsetmeden geçmeyelim. Paskalya adasının hemen güneyindeki bu küçük kayalık, tarihin en tehlikeli ritüellerinden birine sahne olmuştur. Kuş Adam Ritüeli. Yerli kabilelerin savaşçıları köpek balıklarıyla dolu okyanusu yüzerek bu adaya ulaşır, göçmen kuşların bıraktığı ilk yumurtayı alıp kırılmadan geri getirmeye çalışırlardı. Kazanan adanın yöneticisi olurdu. Görünüşe göre bu bölgenin tarihinde tehlike ve izolasyon her zaman varmış. Point Nemo, haritalarda görünmez bir nokta ama bize anlattığı hikaye çok büyük. Dünyamızın ne kadar engin, doğanın ne kadar vahşi ve biz insanların bu evrende ne kadar küçük olduğumuzun en somut kanıtı. Orası hem gezegenimizin en sessiz köşesi hem de uzay çağımızın çöplüğü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2031 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bu sulara gömülmesi sizce doğru bir karar mı? Yoksa uzay çöplerimizi okyanuslara atmaktan vazgeçmeli miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Hepsini tek tek okuyor olacağım. Bu ıssız yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim.
Eğer bu videoyla ufkunuza yeni bir nokta ekleyebildiysek, videomuzu beğenmeyi ve Coğrafya Durağı ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim daha kaliteli içerikler hazırlamamız için çok büyük motivasyon oluyor. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.